Tarih, bazen en büyük sırlarını ve en parlak kaderleri basit bir ismin içine gizler. Mihrimah, Güneş ve Ay. O, bir yanda cihanın en muhteşem güneşi babası Kanuni Sultan Süleyman, diğer yanda ise entrika ve zekanın ayı annesi Hürrem Sultan'ın gölgesinde doğdu. Ama o, sadece iki gök cisminin yansıması olmakla kalmadı. Kendi ışığıyla parlayan bir güce dönüştü. Peki ya bu sultan, devletin kaderine yön verirken, bir baş mimarın kalbine de hükmettiyse? Ya imparatorluğun en zengin kadını, servetini donanmalar kurmak için babasının ayaklarına sererken, ruhundaki en derin yalnızlığı İstanbul'un iki yakasına mühürlediyse? Bu videoda, sadece bir sultanın hayatını değil, Güneş ile Ay'ın yeryüzündeki kızının, efsanelerle gerçeğin iç içe geçtiği o muhteşem hikayesine tanık olacaksınız. Tarih, bazen kaderi isimlerin içine gizler. 1522 yılının o baharında, Topkapı Sarayı'nın altın beşiğinde ağlayan bebeğe Mihrimah adı verildiğinde, kimse bu ismin onun hayatının bir özeti olacağını bilemezdi. Farsçada aynı anda hem güneş hem de ay anlamına gelen bu isim, onun bir yanda babası Muhteşem Süleyman'ın parlak güneşi, diğer yanda ise annesi Hürrem'in gizemli ve yol gösteren ayı olacağının bir kehaneti gibiydi. O, iki cihan hükümdarının kızı değil, adeta iki gök cisminin yeryüzündeki yansımasıydı. Mihrimah, gözlerini dünyanın en güçlü imparatorluğunun kalbine açtı. Babası Kanuni Sultan Süleyman için o, sadece bir evlat değil, Hürrem'e olan aşkının en nadide mührüydü. Annesi Hürrem Sultan içinse, erkek evlatların hüküm sürdüğü bir dünyada, kendi gücünü ve zekasını miras bırakacağı en değerli varlıktı. Çocukluğu, Topkapı Sarayı'nın mermer avlularında, cariyelerin hayranlık dolu fısıltıları ve şehzadelerin rekabetçi gölgeleri arasında geçti. O, sıradan bir sultan değildi. En iyi hocalardan dersler aldı. Hat sanatını öğrendi, Farsça ve Arapçayı akıcı bir şekilde konuştu. Devlet adabını ve siyasetin inceliklerini ise annesinin dizinin dibinde, adeta bir satranç oyununu izler gibi kavradı. Hürrem, oğullarını taht için hazırlarken, Mihrimah'ı da o tahtın arkasındaki en sarsılmaz güç olmak için yetiştiriyordu. O, güneşin kızı olarak babasının sevgisiyle parlıyor, ayın kızı olarak annesinin stratejik zekasıyla aydınlanıyordu. 17 yaşına geldiğinde, Mihrimah için hayallerin değil, siyasetin kapısı aralandı. Annesi Hürrem Sultan, kendi iktidarını perçinlemek ve devleti avucunun içinde tutmak için kızı adına en önemli hamlesini yaptı. Mihrimah, annesinin en sadık müttefiki, hırslı ve zeki bir devlet adamı olan Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa ile evlendirilecekti. Bu, bir aşk evliliği değildi. Bir iktidar ortaklığıydı. Mihrimah, kendisinden yaşça büyük ve hakkında pek de hoş söylentiler olmayan bu adamla evlenirken, bir imparatorluk prensesinin kaderinin kişisel arzulardan daha ağır bastığını biliyordu. Düğünleri, haftalar süren şenliklerle İstanbul'u bir masal diyarına çevirdi. Ancak bu şatafatın ardında, Hürrem-Rüstem-Mihrimah üçgeninden oluşan ve imparatorluğu 10 yıllarca yönetecek olan sarsılmaz bir güç bloğu kuruluyordu. Rüstem Paşa, bu evlilik sayesinde sadrazamlığa yükselecek, Mihrimah ise devletin en üst kademesiyle doğrudan bir bağ kurarak siyaset sahnesine ilk ve en güçlü adımını atacaktı. Rüstem Paşa'nın sadrazamlığı ve annesinin saraydaki mutlak gücüyle Mihrimah Sultan, sadece bir sultan değil, imparatorluğun en zengin ve en etkili kadınlarından birine dönüştü. Muazzam bir serveti yönetiyor, kendi adına ticari anlaşmalar yapıyor ve devlet işlerinde babasına danışmanlık yapıyordu. Öyle ki, babası Malta seferi için tereddüt ettiğinde, Mihrimah öne çıkmış, kendi servetinden 400 gemilik bir filo donatma sözü vererek, bir sultanın ekonomik gücünün nelere kadir olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Lehistan kralı gibi yabancı hükümdarlarla doğrudan mektuplaşarak diplomasi yürütüyor. Adeta annesinin gölgesinden çıkarak kendi güneşini parlatıyordu. Bu parlak dönem, onun adını ölümsüzleştirecek bir başka isimle kesişti. Mimar Sinan. Mihrimah, imparatorluğun baş mimarı Koca Sinan'a 2 büyük cami sipariş etti.
İlki, Üsküdar'da, denizin hemen kıyısında inşa edilecek Mihrimah Sultan Camii'ydi. İkincisi ise İstanbul'un en yüksek tepelerinden birinde, Edirne Kapı'da yükselecekti. Tarihin fısıltıları, bu iki caminin ardında Sinan'ın Mihrimah'a duyduğu umutsuz bir aşkı sakladığını söyler. Efsaneye göre Sinan, aşkını ilan edemediği sultanı için sanatını konuşturmuştu. Üsküdar'daki camiyi, zarif bir kadının etekleri yerleri süpürüyormuş gibi tasarlamıştı. Edirne Kapı'daki cami ise daha yalnız, daha içe dönük ama bir o kadar da görkemliydi. Ve Sinan'ın dehası, bu iki camiye güneş ve ayın sırrını gizlemişti. Yılın sadece bir gününde, ilkbahar ekinoksu olan 21 Mart'ta, Edirne Kapı Camii'nin tek minaresinin arkasından güneş batarken, Üsküdar'daki caminin minareleri arasından ay doğardı. Mihrimah adı, Sinan'ın sanatıyla İstanbul'un silüetinde sonsuza dek birleşmişti. 1558 yılında Hürrem Sultan'ın ölümü, Mihrimah için bir devrin sonuydu. Artık arkasında ona yol gösteren ay yoktu. Babası Kanuni, hayatının aşkını kaybetmenin derin yasıyla devlet işlerinden giderek uzaklaşırken, Mihrimah annesinden boşalan o yeri doldurdu. Babasının en yakın sırdaşı, en güvendiği danışmanı oldu. Fiilen bir valide sultan gibi hareket ediyor, sarayı yönetiyor. Babasına devlet meselelerinde akıl veriyordu. Kardeşi 2. Selim'in tahta geçmesinde de kilit rol oynadı. Annesinin mirasını devralmıştı ama artık daha yalnızdı. Mihrimah Sultan, 1578 yılında, babasından 12, annesinden 20 yıl sonra hayata gözlerini yumdu. Öldüğünde, imparatorluğun gördüğü en zengin ve en güçlü kadındı. Vasiyeti üzerine, herkesten ayrı bir türbeye değil, babası Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye'deki görkemli türbesine, onun yanı başına defnedildi. Hayatı boyunca en sevdiği insan olan babasının, o muhteşem güneşin yanında ebedi uykusuna daldı. Bugün İstanbul'a bakanlar, onun mirasını iki farklı yakada görmeye devam eder. Biri Üsküdar'da, diğeri Edirne Kapı'da. Biri güneşi, diğeri ayı selamlar. Tıpkı adı gibi, Mihrimah Sultan da İstanbul'un ve Osmanlı tarihinin ufkunda hem bir güneş gibi parlamış, hem de bir ay gibi sessizce yol göstermişti. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.